Bugün mecliste ilginç bir öneri gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a dedi ki, halk döviz almasın. Yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin. Evet, yanlış duymadınız. Bir milletvekili, halkın döviz alma hakkının yasaklanmasını teklif etti. Ve bunu rezerv kaybını durdurmak için söyledi. Peki duralım. Bu öneri ne anlama geliyor? ChatGPT'ye sordum. Cevapları: Yasaklayalım, sorun çözülsün. Bu zihniyet her zaman ters tepti. Hatırlayın, tarihimizde döviz alımının sınırlanması, kara borsayı büyüttü. Kayıt dışı piyasalar ortaya çıktı, zengin, yine döviz buldu. Yasak, yine garibanı vurdu. Dövizi yasaklamak, yangına su dökmek değil, ateşi örtüp için yanmasına izin vermektir. Bizim düşüncemiz. Ne kadar tanıdık söylemler televizyonlarda, sosyal medyada konuşanların dili. Zengin, yine döviz buldu. Yasak, yine garibanı vurdu. Zengin ihracatçının döviz bulmasını engelleyen bir şey yok, ihtiyacı olan dövizi Merkez Bankası'ndan alacak. Garibanın ekmek alacak parası yok. Döviz niye alsın? Anayasanın 48. ve 73. maddeleri kişilerin mülkiyet hakkını, ticaret ve tasarruf özgürlüğünü güvence altına alır. Bugün döviz yasağı, yarın altın. Öbür gün hisse senedi mi yasaklanacak? Ekonomik birimlerin özgürlüğü gasp edilirse, güven dediğimiz o kırılgan şey tamamen çöker. Anayasanın 48. ve 73. maddelerinden kişilerin mülkiyet hakkından bahsediyor. Sonraki söylemlerin tutarlılığına kanıt için. Anayasanın 48. ve 73. maddelerinde değişiklik yapalım demiyor. Bu durumda kişilerin mülkiyet hakkını engelleyen bir durum var mı? Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in o söyleminde, mülkiyet hakkına bir engelleme gelmiyor. 1980 öncesindeki gibi kambiyo sistemi uygulansın diyor. Küresel finans sisteminin Türkiye'yi, Türk milletini sömürmesine, parasına, varlıklarına el koymasını engelleyelim diyor. Sayın Vekil, paranın güvenliği, ülkenin bekasıdır dedi. Doğrudur. Ama yanlış yerde arıyor. Paranın güvenliği, bağımsız yargıyla sağlanır. Öngörülebilir hukukla, sağlam kurumlarla sağlanır. Özerk bir merkez bankasıyla, siyasi müdahaleden uzak bir ekonomi yönetimiyle sağlanır. Halkın cebine uzanarak sağlanmaz. Televizyon kanalları, sosyal medya, ağız birliği etmiş ChatGPT'nin söylemlerini ağızlarından düşürmüyor. Paranın güvenliği, bağımsız yargıyla sağlanır. Söylem tanıdık değil mi? Bağımsız yargı deyince neyi anlıyoruz? Bağımsız, tarafsız deyince neyi anlamamız gerekiyor? Yeri gelmişken söyleyeyim. Tarafsızlık ile bir video hazırlamıştım, isteyenler kanala girip o videoyu da izleyebilir. Nerede kalmıştık? Hatırladım, bağımsız, tarafsız deyince neyi anlamamız gerekiyor demiştim. Her devletin milli ideolojisi vardır. Normal olarak hükümetler bu ideolojiye uyar. Ancak bazı hükümetler milli ideolojiyi bırakır, küresel finans güçleriyle işbirliği yapıp, kendi ülkelerinde, onların ideolojisini uygular. Milletin, halkın çıkarlarını değil, küresel finans güçlerinin ve onların yerli işbirlikçi sermaye grubunun çıkarları doğrultusunda hareket eder. İşte böyle bir durumda, hükümetin ekonomik politik yansıması yargıya yansır. Yargıda küresel finans güçlerinin çıkarları doğrultusunda hareket eder. Bu durumda, birilerine göre, yargı bağımsızdır. Hükümet milli ve kuruluşundaki ideolojiyi benimseyerek ekonomi politik uyguluyorsa, bunun yargıya yansıması da doğaldır. Ülkede milli yargı vardır. Küresel finans güçleriyle işbirliği yapan yerli temsilcileri ve onların kalemsörleri bağımsız yargı olmalı der. Bağımsız derken, bu yargı, hükümete onun çıkarlarına bağlı değil,
Küresel finans güçlerinin çıkarlarına bağlı olması gerekir diyorlar. Bu söyleminde, bir de özerk Merkez Bankası'yla, siyasi müdahaleden uzak bir ekonomi yönetimiyle sağlanır diyor. Bu cümlede tanıdık geldi mi, size? Bana çok tanıdık geldi. Televizyonlarda yıllarca dinledim. Merkez Bankası'nın özerkliğiyle ilgili güzel bir çalışma hazırlıyorum. Yakında yayınlarım. ChatGPT'nin 4. cevabı. Bir ülkede halkın döviz alması yasaklanırsa, hangi yatırımcı, hangi genç, hangi girişimci o ülkede umutla kalır? Sorun döviz değil. Sorun güvensizliktir. Gelin parayı değil, güveni koruyalım. Çünkü o giderse geri dönmez. Bir ülkede halkın döviz alması yasaklanırsa, hangi yatırımcı, hangi genç, hangi girişimci o ülkede umutla kalır? Burada gençten, yatırımcıdan, girişimciden bahsederken neyi kastediyor? Gencin cebinde parası yok ki döviz alsın. Yasak olmuş olmamış umurunda olmaz, onu ilgilendirmez. Girişimciden kastı ne? Ülkede birçok girişimci var. Çok büyük çoğunluğunun işleri ülke içinde, çok az bir insan uluslararası çalışıyor. O çok az bir insan ithalat ya da ihracat yapacaksa onların ihtiyacı olur. Anladım, ChatGPT'nin bahsettiği girişimci bu tür girişimci. Sanırım yatırımcısı da aynen böyle. Ülkenin birkaç yüz kişisine halk diyor. Diğer milyonlarca insanı halktan saymıyor. Nasıl bir bakış açısı? Devam ediyorum. Sorun döviz değil. Sorun güvensizliktir. Gelin parayı değil, güveni koruyalım. Vallahi karar verdim. Bizim televizyonlarda, sosyal medyada konuşanlarımız var, ya. Bu konularla ilgili konuşma yapmadan önce ChatGPT'ye şu konuda konuşma yapacağım ne söyleyeyim diyor. ChatGPT'den kopya alıyor. Ayıp ayıp, hala kopya çekmeye utanmıyor musunuz? Neyse, gevezeliği bırakalım. Konumuza dönelim. Sorun döviz değil. Sorun güvensizliktir. Gelin parayı değil, güveni koruyalım. Diyor. Bizi aptal sanıyor. Sorun döviz değil, yani para değil. Önemli olan güven. Neyin güveni? Dövizin, paranın güveni. Küresel finansçılar tüm dünya ülkelerini, üretmeden oturdukları, yattıkları yerden sömürdükleri, onların paralarını, varlıklarını hortumladıkları bir düzen. Vallahi para döviz önemli değil, güven. Profesör Doktor Osman Altuğ Hoca'nın dediği gibi, 3 kağıt ekonomik düzenini kurmuş, bir de diğer ülkelere dayatmış. İstediğin ülkenin kurlarıyla oynayıp o ülkeleri yoksullaştırıyorsun. Döviz, para önemli değil, güven önemli diyorsun. Cumhuriyet Türkiye'si, devletçi bir ekonomik model benimsedi. O dönemde kambiyo rejimi çok sıkıydı. Döviz alımı ve satımı devlet kontrolündeydi. Hatta bir süre dövizle işlem yapmak suçtu, cezası da büyüktü. Ama neden? Çünkü Türkiye yeterince üretmiyor, ithalatı kısıtlıyor, iç piyasayı kontrol ederek enflasyonu dizginlemeye çalışıyordu. Yani mesele dövizi yasaklamak değil, ekonomik zayıflığın döviz üzerinden ortaya çıkmasıydı. Burada da ChatGPT finans kapitalin diliyle propaganda yapıyor. Halkın refah seviyesi oldukça iyiydi. Çalışan emekli olduğunda aldığı tazminat ile bir ev, bir araba satın alabiliyordu. Bir çalışan ile 3 çocuk rahat büyütülüp okutulabiliyordu. 1940'dan 1980 senesine kadar dış borç 10-15 milyar dolar seviyesindeydi. Biliyorsunuz, Atatürk öldükten sonra İnönü Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaştı. Borçlar sonra oluştu. Atatürk döneminde borcumuz olmadığı gibi Osmanlı'dan kalan 107 milyon altın frank borcu da ödedik. 1980'e kadar bir sürü fabrika açıldı. Borcumuz 10-15 milyar dolar. O dönemde kambiyo rejimi çok sıkıydı. Döviz alımı ve satımı devlet kontrolündeydi. Hatta dövizle işlem yapmak suçtu, cezası da büyüktü.
İthalatı kısıtlıyor, yerli üretime, yerli malı kullanmaya ağırlık veriyor. İç piyasayı kontrol ederek enflasyonu dizginliyordu. Türkiye'nin kapıları finans kapital sermayeye ardına kadar açık değil, birazcık aralıktı. 24 Ocak 1980 kararları, ekonomide serbestleşmenin başlangıcı oldu. Kambiyo rejimi gevşetildi, döviz işlemleri serbestleştirildi, ihracat teşvik edildi. Özal modeli denilen bu sistemle, Türkiye artık döviz yasaklayan değil, dövizi çeken bir ülke olmaya çalıştı. 24 Ocak 1980 kararları, ekonomide serbestleşmenin başlangıcı oldu, diyor. Ekonomide serbestlik, başka deyişle özgürlük kimin için sorusunu sormak lazım. 1980'den önce Türkiye'de ekonomi serbest değil miydi? İnsanlar ticaret yapamıyor muydu? Hayvan besleyen çiftçi, hayvanını satamıyor muydu? Sümerbank dokuma fabrikası üretimde satışta sorun mu yaşıyordu? İskenderun demir çelik fabrikası, ürettiklerini satamıyor muydu? Ekonomide serbestlik kimin için yoktu? Kime engel olunuyordu da ekonomide serbestlik yoktu? Ben söyleyeyim. Küresel finans kapital elitlerine özgürlük yoktu. Türkiye'yi istedikleri gibi sömüremiyorlardı. 24 Ocak 1980 kararlarıyla Türkiye'yi sömürme özgürlüğü verildi. Bu kararların arkasında IMF vardı. Ve bu dönüşüm, ekonomiyi dışa bağımlı hale getiren zincirin ilk halkasıydı. Türkiye artık döviz yasaklayan değil, dövizi çeken bir ülke olmaya çalıştı, sözüne gelince. Gerçekten elitin adamları Türkiye döviz getirdi parasını bankaya yatırdı. Hükümetlerin uyguladığı yüksek faiz ve kurda sabitleme yöntemiyle dünyanın hiçbir ülkesinde kazanamayacakları parayı Türkiye'den alıp gittiler. Nasıl mı yaptılar? Örnekleyelim, bir adam üzerinden 40 adam olsa çıkan rakamı 40 ile çarpın. Bir adam 1 milyar dolar getirsin. Türkiye'de dolar kuru 40 Türk lirası olsun. 1 milyar doları bozdursun. 40 milyar Türk lirası alır. Bir yıl kur değişmesin, 40 Türk lirası da kalsın. Faiz de %50 olsun. 40 milyar Türk lirası bir yılın sonunda 60 milyar Türk lirası olur. 60 milyar Türk lirası dövize çevirdiğinde 1 milyar 500 milyon dolar parası olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Fransa'da faiz %2 bile değil. Türk milletinin emeği, refahı, çocuklarının rızkı nasıl verildi? İşte bu tür ekonomik politikalarla ekonomiye serbestiyet geliyor. Bu adamlar örgütlü, döviz alıp yurt dışına parayı götürürken, döviz yükseliyor. Halk, döviz yükseliyor, paramı koruyayım zarar etmeyeyim diye düşünen Türk halkı, cebindeki küçük parasıyla döviz alıyor. Her bir fert 100 dolar aldığında 10 milyon kişi olsun 1 milyar dolar piyasadan toplanmış olur. Bu da Türk lirasının değer kaybına enflasyonun, faizlerin yükselmesine neden oluyor. Türk halkı bu tür davranışlarla kendi ülkesinin ekonomi politikasına kurşun sıkıyor. Bu bağlamda, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a halk döviz almasın. Yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin. Söylemi gerçek milli bir söylemdir. Bu söylemi desteklerim. Bugünlük bu kadar, bu tür kanalların yaşayabilmesi, yeni çıkan videoları izleyebilmek için bize katılın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, beğeniyi işaretlemeyi unutmayalım. Sağlıcakla, hoşça kalın.